Herkese merhaba, kıymetli izleyenler. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Her gün çoğu zaman sizlerle bahçe videoları çekiyorduk. Bugün gene bahçedeyiz ama hava soğuk. Bahçe videosu çekmeyeceğiz. Bugün arabalarla ilgili videomuz olacak. Konumuz arabalarla ilgili olacak. Malumunuz hemen hemen çoğumuzun arabası var. Tabii ki kış geldi, soğuklar bastırdı, artık don olayları görünmeye başladı. Tabii arabalarımızın kışlık bakımları var. Onları yaptırmamız gerekiyor. Tabii ki kışlık bakımlarını yaptırdığımız zaman rahat ederiz. Hem de kaza riskini ortadan kaldırmış oluruz, azaltmış oluruz. Yine güvenli bir yolculuk yaparız. Allah korusun, kaza ve belaların önüne de kısmen geçmiş oluruz, tedbirimizi almış oluruz. Tabii ki birinci başlığımız nedir? Tabii ki ilk konumuz antifriz, yani arabamızın antifrizini kontrol edelim. Eski ise tabii değiştirelim. Çünkü antifriz biliyorsunuz arabamızın yani içinde soğutma işlevi gören bir madde. Bazıları onun yerine su koyuyor, Allah korusun. Yani su don olayları olduğu zaman motor bloğumuzu çatlatabilir. Onun için su kesinlikle koymuyoruz. Yani antifriz koyuyoruz. Antifrizimizi de değiştiriyoruz mümkünse. Yani değiştirmek de istemiyorsak en azından bulunduğumuz bölgenin şartlarına uygun antifriz koyuyoruz. Yani ölçtürebiliriz. Yani kışı geçirebileceksek eğer tabii ki antifrizimiz kalabilir, ama kışı geçiremeyeceksek bilgili bir ustamız antifrizin değişmesi gerektiğini söylüyorsa onu değiştirelim. Bir diğer dikkat edeceğimiz husus da bu, çok önemli kıymetli izleyenler. Yani arabamızı ilk çalıştırdığımız zaman rolantide bir dakika çalıştırmamız gerekiyor. Yani arabamız ısınsın, yağ biraz cıvısın. Tabii cıvıdıktan sonra da yağ devir daim etmeye başlasın. Yani motorumuzun en ücra noktalarına kadar yağ nüfuz etsin. Pistonlarımız, motor yatağımız zarar görmesin. Çünkü yağı pistonlara, motorumuza püskürten fıskiyeler var. Yağ kat olduğu zaman bu yağı motorumuza püskürtmeyeceği için motorumuz zarar görür. Yani motorumuzun ısınmasını sağlayaraktan yağımızın, motorumuzun tüm bölgelerine ulaşmasını sağlayalım. Tabii ki bir miktar rolantide çalıştırdıktan sonra yine hareket ettiğimiz zaman da gaza yüklenmeyelim. Yani en azından bir 2000 devirle gidelim belli bir nokta. Tam arabamız yani ısındığını düşünüyorsak, yeterince yağımızın cıvıdığını, motorumuzun tüm bölgelerine ulaştığını düşünüyorsak gaza yüklenebiliriz. Yine bir diğer nokta da cam suyuna bakmamız gerekiyor. Bu da önemli kıymetli izleyenler. Sabah kalkıyoruz, kırağı yağmıştır. Yani camlarımız buz tutmuş olabilir. Eğer ki cam suyumuz yoksa o buzu kazımak hem vaktimizi alacak. Sabah işe yetişmeye çalışıyoruz genelde. Tabii sıcak su falan kesinlikle dökmeyelim. Camı çatlatabiliriz. Yani aslında kapta da bulunabilir cam suyumuz. Önce fıskiyeleri çalıştırmadan silecekleri camımıza bir miktar tutabiliriz, fıs fıs bütün bölgelerine. Ondan sonra da cam sileceğimizi çalıştırabiliriz. Yine camlarımızı bir örtüyle de kapatabiliriz. Yani bir branda olabilir. En azından hani kar ya da kıra, yağmur yağıp sonrasından buz tutma ihtimalini ortadan kaldırabiliriz. Yine lastiklerimizin havasını kontrol edelim. Artı lastiklerimizi eskimişse değiştirelim. Yani don olayı olduğu zaman
Kışın biliyorsunuz don olayı, buzlanma oluyor yollarda. Frene bastığımız zaman da yani istediğimiz mesafede duramayabiliriz. Lastiklerimizin dişi yeterince olmalı. Ticari araçta kullanıyorsak mutlaka kış lastiğimiz olmalı. Zaten trafik, yani şehirler arası da yolculuk yapıyorsak ticari araçlar biliyorsunuz zorunlu trafik cezası yiyerekten maddi açıdan da zarara uğrayabiliriz. Bir diğer mesele de kıymetli izleyenler, arabalarımızın, yine arabamızın ön takımlarını mutlaka kontrol ettirelim. Eğer bozuk bir ön takımla kışı geçirmeyi düşünüyorsak tabii ki riskli. Niye diyeceksiniz? Çünkü arabamız kışın biliyorsunuz don olayları olduğu için çok çukur oluyor. Tabii arabamızla da ister istemez çukurlara girebiliyoruz ve ön takımımız tamamen elden çıkmadan rot ayarını ve ön takımları da yaptırmamız lazım. Rot başının çıktığını düşünürsek Allah korusun, yani kazaya sebebiyet verebiliriz. Bu da önemli bir mevzu. Tabii ki başka kış bakımları da olabilir ama benim ilk etapta aklıma gelen aracımızla alakalı kış bakımları bunlar. Yorum, öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.